Herkese merhabalar. Burcu'nun Lezzetleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırınsız 5 dakikada yapabileceğimiz şahane bir pasta tarifim var. Bu tarifi hadi gelin hep birlikte yapalım. Öncelikli olarak bir paket kedi dili kullanacağız. Kedi dillerimizi 1 su bardağı sütle iyice ıslayalım. Ve ıslamış olduğumuz kedi dillerinin sert kısmı, yani bu şekerli olan kısımları alta gelecek şekilde borcamımıza dizelim. Evet, gördüğünüz gibi kedi dilini iyice sütümüzle ıslıyorum ve ısladıktan sonra hepsini borcamımıza diziyorum. Evet, bütün kedi dillerini dizdikten sonra toplamda ben 7 sıra dizmiş oldum. Yani 14 adet kullandım kedi dili. Dizdikten sonra borcamımızı kenara koyalım ve muhallebimizi hazırlamaya başlayalım. Bunun muhallebisi hem çok lezzetli hem de çok kolay bir muhallebi olacak. Şöyle söyleyeyim. 1 litre sütümüzü tenceremize alalım. İçerisine 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta ve 1 su bardağı kadar da şeker ekleyeceğiz. Eklemiş olduğumuz bütün malzemeleri de karıştırarak pişireceğiz. Evet, söylediğim gibi sürekli karıştırarak muhallebimizi pişirdim. Evet, size göstereyim, kaynadı ve ocaktan da aldım. Muhallebimizi bu şekilde sürekli karıştırarak pişirdim ki dibine hiç sarmasın ve pütür pütür olmasın diye. Piştikten sonra ocaktan aldıktan sonra içerisine 1 adet vanilin ve 1 yemek kaşığı da tereyağı veya da margarin koyabilirsiniz. Tereyağını ekledikten sonra da tereyağımız eriyene kadar iyice karıştıralım. Karıştırdıktan sonra muhallebimizi sıcak bir şekilde kedi dilimizin üzerine dökeceğiz. Her yerine eşit gelecek bir şekilde muhallebimizi kedi dilimizin üzerine dökelim. Bir kaşık yardımıyla üzerini düzeltebilirsiniz ve daha sonra da muhallebimizi soğumaya bırakacağız. O kenarda soğurken biz de çikolatalı sosumuzu yapmaya başlayalım. Çikolata sosumuzu bu sefer ben hazır paket kullanacağım. Bu sebepten dolayı 2,5 su bardağı süte 1 paket hazır çikolatalı sosu karıştırarak pişireceğiz. Evet, gördüğünüz gibi hazır paket çikolata sosunu 2,5 su bardağı sütle karıştırdım. Ama siz isterseniz 2 su bardağı sütle de yapıp biraz daha fazla kıvamlı, yani daha koyu bir çikolatalı sos elde edebilirsiniz. Evet, şimdi sürekli karıştırarak pişireceğiz çikolatalı sosumuzu. Ben burada karıştırmaya başladım ve ocağa alıp pişirip geri getirdim, size göstereyim. Evet, pişti sosumuz ve kıvamı da tam oldu. Şimdi sosumuz sıcakken muhallebimizin üzerine dökeceğiz. Soğumuş olan muhallebimizin üzerine sıcak olan çikolatalı sosumuzu dökelim. Her yerine eşit gelecek bir şekilde gezdirerek dökebilirsiniz. Çikolata sosumuzu döktükten sonra tatlımızı buzdolabında yaklaşık olarak bir 3-4 saat kadar dinlendirelim. Tatlımız iyice soğusun. Soğuduktan sonra da dilimlere ayıralım mutlaka diyorum. Şimdi sizlere göstereyim. Bakın 3 saat sonra ben çıkardım ve dilimlere ayırdım. Sizlere bir dilimini göstereyim. Yumuşacık, ağzı dağılan bir tatlımız oldu. Çok da güzeldi. Hatta şöyle söyleyeyim, yani herkes tarafından çok beğenildi. Herkese tarifini sordu. Kıvamı çok güzeldi. Mutlaka herkesin rahatlıkla, gönül rahatlığıyla yapabileceği bir tatlı olduğunu söyleyebilirim. Şimdiden deneyecek olan herkese de afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere.